Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz baş çevresi 50 ila 54 santimetre arası olan çocuklar için atkılı kapüşon çalışması. Daha önceden aynı projeyi yetişkinler için hazırlamıştım. Bir de kenar kordon ilmeklerindeki hataların nasıl düzeltileceği ile ilgili bir video hazırlamıştım. Bu videoların linkini de videonun altındaki açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Buradan yararlanabilirsiniz. Ayrıca bu proje için hazırlamış olduğum şemaları da İki Ters Bir Düz adlı Instagram hesabımda yayınlayacağım. Instagram hesabımın linki de yine açıklamalar bölümünde, buradan ulaşabilirsiniz. Ölçülerini vererek başlamak istiyorum. Atkının uzunluğu 81 santimetre, kapüşonun başlangıçtan tepe noktasına kadar olan yüksekliği ise 19 santimetre. Eni yine 19 santimetre. Örmeye atkı ucundan başlıyoruz. Her 8 sırada sağ kenarda birer ilmek artışı yaparak istediğimiz genişliğe gelene kadar örüyoruz. Kapüşon başlangıcına gelince sağdaki 3 kordon ilmeğini beklemeye alıyoruz ve kapüşonu örüyoruz. Tepe yuvarlaklığı vermek için ilmek eksiltiyoruz. Kapüşonun bir tarafını tamamladıktan sonra simetri olarak diğer tarafını çalışıyoruz. Bu sefer ilmek artışları yapıyoruz. Kapüşonu tamamladıktan sonra kenarda beklemeye aldığımız kordon ilmeklerini ekleyip atkının diğer tarafını örmeye başlıyoruz. Yine her 8 sırada birer ilmek eksilterek uç kısma kadar devam ediyoruz. Örme işlemi bittikten sonra kapüşonun arka kısmındaki açıklığı da dikerek birleştiriyoruz. İçeriden görüntüsü de bu şekilde. Videoda nasıl örüleceği ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor arkadaşlar. Gerekli malzemelere gelince orta kalınlıkta, fazla kalın olmayan bir bebe yünü kullandım. 2 yumak tam yeterli geliyor. Atkılı kapüşonu 4 numaralı şişlerle ördüm. Ayrıca bir makas, bir iğne, birkaç ayraç, bir de sıraları saymak için bir sayaca ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Atkılı kapüşonu örmeye başlıyorum. Bir miktar ip ayırıyorum ve 6 ilmek alacağım. Ayırdığım ipin üzerinden yumaktan gelen ipi geçiriyorum. Bir halka oluşturuyorum. Halkanın içerisinden de yumaktan gelen ipi geçirip ilk ilmeği alıyorum. Atkılı kapüşonumu 4 numaralı şişlerle öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek aldım. Dönüyorum. Birinci sıradan örmeye başlıyorum. Sıraları daha rahat sayabilmek için ben bu şekilde bir sayaç kullanıyorum. Birinci sıraya başlıyorum. İlk 3 ilmeği düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği ters örecekmiş gibi örmeden sağ şişime kaydırıp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. 8 sırayı bu şekilde öreceğiz. İlk 3 ilmeği düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği örmeden kaydırıyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Bu şekilde 8 sıra örelim. Toplam 8 sıra olacak. Toplam 8 sıra ördüm. Bu 8 sıra boyunca sağdaki 3 ilmeği düz örüp son 3 ilmeği örmeden kaydırdım. Gördüğünüz gibi buradaki ters ilmekler bu şekilde dönmeye başladı. Bu ördüğüm ilmekler kordon ilmekleri. Diğer tarafta aynı şekilde. Şimdi artışlara başlıyorum. Haroşa öreceğim. Sağdaki 3 ilmek ve son 3 ilmek aynı şekilde örülecek. Şimdi sayacımı sıfırlıyorum. Birinci sıraya başlıyorum ve sağ tarafta ilk artışı yapacağım. Artışlar hep sağ tarafta olacak. Burayı da işaretlemek istiyorum karıştırmamak için. Şimdi ilk 2 ilmeği düz örüyorum.
Üçüncü kordon ilmeğini ördükten sonra ilmeği serbest bırakmıyorum. Aynı ilmeğin bir de arka kanadını düz örüyorum. Bir artış yaptım. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Aynı şekilde örüyoruz. Kordon ilmeklerini ve artırdığım ilmeği düz örüyorum. Son 3 ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıp dönüyorum. Üçüncü sırayı da aynı şekilde örüyorum. Son 3 ilmeğe kadar düz örüyorum. İpi ön tarafa getirip son 3 ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. Dördüncü sıra. Bu şekilde 8 sıra örelim. Toplam 8 sıra ördüm. Sayacımı sıfırlıyorum. Tekrar birinci sıraya başlarken yine kordon ilmeklerinin sol tarafından ikinci artışı yapacağım. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Üçüncü ilmeği düz ördükten sonra bir de arka kanadını düz örüyorum. Son 3 ilmeğe kadar düz ördüm. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıraları daha rahat sayabilmeniz için buraya bir işaret koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu ördüğüm sırayı şu şekilde işaretliyorum. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Aynı şekilde örüyorum. Son 3 ilmeğe kadar düz örüyorum. İpi ön tarafa getirip son 3 ilmeği örmeden alıyorum. Üçüncü sıra. Bu şekilde 8 sıra örelim. 8 sıra ördüm. Sayacımı sıfırlıyorum. Birinci sıradan tekrar başlarken yine bir artış yapacağım. Üçüncü kez artış yapmış olacağım. Yine sayacınız yoksa sıraları nasıl sayacağınızı göstermek için buraya bir işaret yerleştirmiştim. İşaretin takılı olduğu ilmek de dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4 düz ilmek sayıyorum. Tam 4 sıraya denk geliyor. İlk 2 ilmeği düz ördükten sonra üçüncü ilmeği düz örüyorum. Bir de arka kanadını düz örüyorum. Üçüncü artışı yaptım. Son 3 ilmeğe kadar olan ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Son 3 ilmeği örmeden kaydırıyorum. Yine ayracımı çıkartıyorum. Son ördüğüm ilmeğe bu şekilde ayracı yerleştiriyorum. Bu ayracın takılı olduğu ilmek de dahil olmak üzere 4 ilmek olduğunda 8 sıra örmüş oluyoruz. Benim için buna gerek yok. Sadece sizlere göstermek için bu şekilde işaretledim. Ben sayaçla sayarak örmeyi sürdürüyorum. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Son 3 ilmeğe kadar düz örüyorum. İpi ön tarafa getirip son 3 ilmeği örmeden kaydırıyorum. Üçüncü sıraya başlayacağım. Bu şekilde istediğimiz genişliğe gelene kadar örmeyi sürdüreceğiz. Ön taraftan görüntüsü bu şekilde. Ters taraftan görüntüsü de yine aynı şekilde. Sıraları hep aynı şekilde örüyoruz. 8 sıradan sonra işaretli kenarda birer artış yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Atkıyı kapüşona kadar ördüm. Sağ tarafta kordon ilmeklerinin sol tarafından her 8. sırada birer artış yaparak örmeyi sürdürdüm. Toplam 43 kez artış yaptım. 3 kordon ilmeği sağ tarafta, 3 kordon ilmeği de sol tarafta olmak üzere toplam şişimde 49 ilmek bulunuyor. Atkının en geniş yerinin uzunluğu ise yaklaşık olarak 21 santimetre. Atkının boyu ise yaklaşık olarak 81 santimetre. Burası atkımızın ön tarafı. Son örmüş olduğum haroşa dişine bir ayraç yerleştiriyorum.
Buradan haroşa dişlerini sayacağız ve atkımızın ön tarafını belirlemiş oluyoruz bu şekilde. Sağ taraftaki bu 3 kordon ilmeğini ters tarafta örmeden aldım. Ön tarafta bir ayraca yerleştiriyorum. Artık bu ilmekleri kapüşon bitene kadar örmeyeceğiz. Atkının diğer tarafını örerken işleme katacağız. Burada beklemeye alıyorum. Şimdi bu sıradan itibaren haroşa örgümüzü sürdüreceğiz. Düz devam edeceğiz. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. Haroşa örmeyi sürdürüyorum bu şekilde. Son 3 ilmeğe kadar devam ediyorum. Son 3 ilmeğe kadar haroşa ördüm. İpi ön tarafa getiriyorum. Bu son 3 kordon ilmeğini örmeden sağ şişime kaydırıp dönüyorum. İlk 3 ilmeği ve devamında diğer ilmekleri düz örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ördüm. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. Haroşa örerek devam ediyorum. Bu şekilde örgümüzü sürdürelim. İlmek eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Kordon ilmeklerini ayırdığım sıradan itibaren 50. sırayı örüyorum. 50. sırayı örerken kordonsuz kenarda bir ilmek eksilterek eksiltmelere başlayacağım. Kafa yuvarlaklığını vermek için eksiltmeler yapacağız. Sol şişimde 3 ilmek var. İlk ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Son ilmeği de düz örüp 50. sırayı tamamlayıp dönüyorum. İşaret yerleştirdiğim yerden son ördüğüm yere kadar olan uzunluk yaklaşık olarak 12 santimetre. İşaret üzerine de 50 sıra örmüş oldum. Bundan sonra kordonsuz kenarda ilmek eksiltmeleri yapacağız. Daha iyi anlaşılması için şu şekilde bir şema hazırladım. 50. sırayı ördük. Şimdi 51. sıraya başlayacağım. Haroşa örerek 3 sıra öreceğim. 54. sırayı örerken aynı şekilde bir eksiltme yapacağım. Yine 3 sıra örüp 58. sırada bir eksiltme, tekrar 3 sıra örüp 62. sırada bir eksiltme yapacağız. Daha sonra eksiltmeleri her 2 sırada bir yapmaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kez bu şekilde eksiltme yapacağız. Daha sonra da 3 kez de her sırada birer eksiltme yaparak kapüşonun bir tarafını tamamlayacağız. Şimdi 51. sıraya başlıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum, son 3 ilmeğe kadar. Son 3 ilmeğe kadar ördüm. Kordon ilmekleri, ipi ön tarafa getiriyorum. Bu 3 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bu şekilde 2 sıra daha örelim. 54. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Yaptığım eksiltmenin üzerine 3 sıra ördüm. Şimdi 54. sırayı örerken bir eksiltme daha yapıyorum yine kordonsuz kenarda. 54. sırayı örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Son ilmeği de düz örüyorum. 2 ilmek eksildi. Tekrar dönüyorum. Yine 3 sıra örüp bir ilmek eksilteceğim. Tekrar 3 sıra örüp bir ilmek eksilteceğim. 62. sırayı örerken 4. kez eksiltme yapacağımız zaman tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. 62. sırayı örüyorum ve 4. kez ilmek eksiltiyorum. Aynı şekilde eksiltiyorum ilmekleri. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmek eksildi. Son ilmeği de örüyorum. 62. sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi 63. sırayı öreceğim. 64. sırayı örerken ilmek eksilteceğim. Bundan sonra 2 sırada bir ilmek eksiltmeye başlıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son 3 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 64. sıraya başlıyorum. Sıra sonunda bir ilmek eksilteceğim. Son 3 ilmeğe kadar düz devam ediyorum.
Son 3 ilmeğe kadar ördüm. Yine 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Son ilmeği de düz örüyorum. 64. sırayı tamamladım. 65. sırada öreceğiz. 66. sırada yine bir ilmek eksilteceğiz. Bu şekilde eksiltmeleri sürdürelim. 78. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Her ikinci sırada ilmek eksilterek devam ettim. Şimdi 78. sırayı örerken 12. kez ilmek eksilteceğim. Daha sonra 3 kez daha her sırada ilmek eksilterek 15 ilmek eksilteceğim ve eksiltme işlemlerini tamamlayacağım. 78. sıranın sonunda 2 ilmeği birlikte örüyorum. Son ilmeği de örüp dönüyorum. Şimdi 3 kez daha ilmek eksilteceğiz. Her sırada ilmek eksiltmeye başlıyoruz. Kenar ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. 13. ilmeği eksilttim. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar devam ediyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Son 3 ilmeği örmeden alıp dönüş yapıyorum. 80. sıraya başlıyorum. Sıra sonunda bir ilmek daha eksilteceğim. Düz devam ediyorum. 80. sıranın sonuna geldim. Son 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum. 14. ilmeği eksilttim. Bir ilmek düz örüp dönüyorum. Şimdi 15. ve son kez eksiltme yapacağım. Kapüşonun bu taraftaki son sırası oluyor. İlk ilmeği kaydırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek 15. kez ilmek eksiltiyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar düz devam ediyorum. Son 3 ilmeğe kadar ördüm. Bu 3 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Kapüşonun bu tarafını tamamladım. Bir sıra eksiltme yapmadan öreceğim. Burası tam tepe noktası olacak. Bu sıradan sonra kapüşonun diğer tarafını örmeye başlayacağız. Bütün ilmekleri düz örüyorum sıra sonuna kadar. 82. sıranın sonuna geldim. Bütün ilmekleri ördüm. İlmek eksiltme yapmadım. Bu örmüş olduğum sıraya bir işaret yerleştiriyorum. Burası örgümüzün tam orta noktası kapüşonun. Dönüyorum. Kapüşonun bu taraftaki uzunluğunu ölçüyorum. Son ördüğüm sıradan işarete kadar olan uzunluk yaklaşık 19 santimetre. Bu sıradan itibaren kapüşonun diğer tarafını örmeye başlayacağız. 3 kez her sırada birer artış yaparak başlıyoruz. Daha sonra her 2 sırada birer artış yapacağız. Diğer tarafında şemasını şu şekilde hazırladım. Burası bu örmüş olduğumuz 82. sıra. Şimdi 83. sıradan diğer tarafı örmeye başlıyoruz. Kenar ilmekten sonra ikinci ilmeği örüyorum. Aynı ilmeğin bir de arka kanadını örüyorum. Bir ilmek artış yaptım. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar devam ediyorum. 83. sıranın sonuna geldim. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 84. sıraya başlıyorum. Sıra sonunda bir ilmek daha artıracağım. Düz devam ediyorum. ...84. sıranın sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. İlk ilmeğin hem ön hem de arka kanadını örüyorum. İkinci artışı yapıyorum. Son ilmeği de örüp dönüyorum. 85. sıraya başlıyorum. Yine bir artış yapacağım. Kenar ilmekten sonraki ilmeğin hem ön hem de arka kanadını örüyorum. Üçüncü artışı yapıyorum. Son 3 ilmeğe kadar düz devam ediyorum. Son 3 ilmeği örmeden alıp 85. sırayı tamamlıyorum. Şimdi 86. sırayı örüyorum. Yine sıra sonunda bir artış yapacağım. 4. artış. Son 2 ilmeğe kadar düz devam ediyorum. ...86. sıranın sonuna geldim.
Son 2 ilmeğim kaldı. İlkinin hem ön hem de arka kanadını örüyorum. 4. kez artış yapıyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. 87. sırayı öreceğim. Bu sırada artış yapmayacağız. Artış yapmadan öreceğiz. 88. sırada bir artış daha yapacağız. Bundan sonra 2 sırada bir artışlara başlıyoruz. Sıra sonuna kadar düz devam ediyorum. 87. sıranın sonunda 3 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 88. sıraya başlıyorum. Sıra sonunda bir artış yapacağım. Son 2 ilmeğe kadar düz devam ediyorum. 88. sıranın sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. Bir artış daha yapıyorum. Son ilmeği örüp dönüyorum. Bu sırada artış yapmadan öreceğim. Diğer sırayı örerken yine sıra sonunda bir artış yapacağım. Bu şekilde her ikinci sırada birer ilmek artırarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez artış yapalım. 102. sırayı örerken 7. artışı yaptığımızda tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. ...102. sırayı örüyorum. Başlangıçtan itibaren 12. artışı yapacağım. Bu artıştan sonra 4 sırada bir artış yapmaya başlayacağız. 3 kez de bu şekilde artış yapacağız. Bir ilmek artışı yapıyorum. Bu yapmış olduğum artışla birlikte 12 ilmek artırmış oldum. Dönüyorum. 3 sıra haroşa öreceğim. 106. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Hiç artış yapmadan 3 sıra haroşa ördüm. Şimdi 106. sırayı örüyorum ve bir artış yapıyorum. 13. artışımız. Sıradaki ilmeğin her iki kanadını örüyorum. Bir ilmek artırdım. Dönüyorum. Şimdi yine 3 sıra hiç artış yapmadan haroşa öreceğiz. 110. sırada bir artış yapacağız. Tekrar 3 sıra artış yapmadan devam edeceğiz. 114. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. Şimdi 114. sırayı örüyorum ve son kez artış yapacağım. 15. artış. Şişimdeki ilmek sayısı da bu artışla birlikte 46 ilmek olacak. Sıradaki ilmeğin her iki kanadını örüyorum. Bir ilmek artırıyorum ve dönüş yapıyorum. Artışları tamamladım. Şimdi buraya bir işaret yerleştireceğim. Bu sırayı sıra sonuna kadar öreceğim ve bir işaret yerleştireceğim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Son 3 ilmeği örmeden alıyorum. Bu son ördüğüm sıra 115. sıra. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Diğer işaretimiz de burada. Eşit sayıda sıra örmüş oluyoruz. Bu işaretten sonra 48 sıra öreceğiz. Haroşa diş olarak ise 24 diş haroşa olunca 49. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. İşaret yerleştirdiğim sıra da dahil olmak üzere toplam 49 sıra ördüm. Haroşa diş sayısı ise 24 diş. Şimdi dönüyorum. 50. sırayı örerken alt tarafta beklemeye aldığımız kordon ilmeklerini de yerleştireceğiz ve atkının diğer tarafını öreceğiz. Son ilmeğe kadar haroşa örüyorum. 50. sıraya başladım. Bütün ilmekleri ördüm. Şimdi ipi ön tarafa getiriyorum. Beklemeye aldığımız kordon ilmeklerini sağ şişime ekleyeceğim ve atkıyı örmeye başlayacağız. İlmekleri ters takmamaya dikkat ediyorum. Buradaki uzantıyı görüyorsunuz. Bu uzantının gittiği ilmek son ilmeğim. Şu şekilde tutuyorum. Ayraçtaki 3 ilmeği sağ şişime alıyorum. Dönüyorum.
Atkımızın diğer tarafını örmeye başlıyoruz. Tekrar sayacımı alıp birinci sırayı işaretliyorum. Birinci sıraya başlıyorum. Bu 3 ilmeği arka tarafta örmeden almıştık. Şimdi düz örüyorum. Ve haroşa örmeyi sürdürüyorum son 3 ilmeğe kadar. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İpi ön tarafa getiriyorum. Bu 3 ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Son 3 ilmeğe kadar düz devam ediyorum. Son 3 ilmeğe kadar ördüm. İpi tekrar ön tarafa getiriyorum. Bu 3 ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. Üçüncü sıraya başlayacağım. 2 sıra ördüm. Aynı şekilde 6 sıra daha örelim. Toplam 8 sıra olunca bir ilmek eksilteceğiz. İlmek eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Toplam 8 sıra haroşa ördüm. Sayacımı sıfırlıyorum. Birinci sıraya başlarken sağ tarafta bir ilmek eksiltmeye başlayacağız. Burayı işaretliyorum. Eksiltmeler bu işaretin olduğu kenarda olacak. Önce 3 ilmek düz örüyorum. Kordon ilmeklerini örüyorum. Daha sonra sıradaki ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişime kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Eksiltmeleri bu şekilde yapıyorum. Sizler kendi yönteminizle de yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kaldı. 3 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar düz devam ediyorum. Son 3 ilmeği örmeden alarak sırayı tamamlıyorum. Şimdi 3. sıraya başlayacağım. 8 sıra olunca tekrar sağ kenarda ikinci kez ilmek eksilteceğim. Bu şekilde her 8 sırada birer ilmek eksilterek devam edelim. Son kez ilmek eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Sağ kenarda her 8 sırada birer ilmek eksilterek devam ettim. Toplam 42 ilmek eksilttim. Şimdi son kez ilmek eksilteceğiz. Bu eksilttiğimiz ilmek 43. ilmeğimiz olacak ve bundan sonra ilmek eksiltmeden devam edeceğiz. Sayacımı sıfırlıyorum. Birinci sıradan başlıyorum. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Üçüncü ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişimi alıp tekrar sol şişime geçiriyorum. Sıradaki 2 ilmeğin içerisine batıp ikisini birlikte örüyorum. Son ilmeği eksilttim. İpi tekrar ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği de örmeden kaydırıp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Yine ilk 3 ilmeği düz örüyorum. Son 3 ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Bu şekilde toplam 8 sıra örelim. Toplam 8 sıra ördüm. Şimdi bütün ilmekleri kapatacağım. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Bir ilmek daha düz örüp kapatıyorum. Şimdi 3 ters ilmeğim var. Bu ilmekleri önce ters örüyorum. Daha sonra kapatıyorum. Devam edelim. Bütün ilmekleri kapattım. Bir ilmeğim kaldı. İpi kesiyorum. Son ilmeğin içerisinden geçirip sabitliyorum. Daha sonra ipi bir iğneye geçiriyorum.
Bu ucu buradaki uçla birleştiriyorum şu şekilde. Alttan batıyorum. Daha sonra içi boş kanalın içinde ipi yürüterek gizliyorum bu şekilde. İç tarafta iğne devam ediyor. İpi çekiyorum. Fazlalığı kesiyorum. Diğer ucu da aynı şekilde toparlayalım. Yani buradaki ipi de yine içi boş kanalın içerisinden yürütüyorum. Sıra geldi kapüşonun arka dikişini dikmeye. Tepe noktasından başlayacağız ve aşağı doğru devam edeceğiz. Dikerken kenarlardaki bu çıkıntıları karşılıklı olarak birleştireceğiz. Şöyle göstereyim. Haroşa dişlerinin bir alt bir de üst dişi bulunuyor gördüğünüz gibi. Sağ taraftaki çıkıntının alttaki dişini alacağız. Bu üstte, bu alt. Bu tarafta ise üstteki dişi alacağız. Alttaki, üstteki. Karşılıklı dikiyoruz. Ben atkıyı bu taraftan örmeye başlamıştım ve kapüşona geçince bir işaret yerleştirmiştim. Kapüşonun yarısını ördükten sonra tam orta noktaya bir işaret yerleştirerek diğer yarısını örmeye devam etmiştim. Bu orta noktadaki işaretin bulunduğu sıraya şöyle alttan batıyorum. Bu işareti de çıkartıyorum. Daha sonra ipimi şöyle getiriyorum, uç ipi. Bu ipin üzerinden sağ taraftaki ilk çıkıntıyı alttan batıyorum. İpi böyle araya alıyorum. Daha sonra buradaki ilk çıkıntıya da yine alttan batıyorum. Üstteki çıkıntı gördüğünüz gibi. Bu ipi yine araya alıyorum sabitlemek için. Devam ediyorum. Karşılıklı dikiyorum. Tepe noktasını ipi sabitledim. Şimdi yine karşılıklı dikerek birleştiriyorum. Diş atlamamaya dikkat ediyorum. İpi çekerken çok sıkıştırmamaya dikkat ederek gidiyorum toplamaması için. Aşağı bölüme kadar bu şekilde karşılıklı dikelim. Dikişi kapattım. Şöyle bir kez daha alıyorum ve ipi sabitliyorum. Bu şekilde. Daha sonra ipi yine kanalın içerisinde yürüterek gizliyorum. Fazlalığı kesiyorum. Arka dikişimiz bu şekilde. Ters taraftan görüntüsü de böyle. Şimdi bu ilk başlarken olan ipi de araya
alarak yürüteceğim. Bir tığ yardımıyla yapıyorum bu işlemi. Çözülmemesi için bir kez de ters tarafa doğru yürütüyorum. Üç kısımdaki fazlalığı kesiyorum. Bu şekilde. Atkılı kapüşonun bütün işlemlerini tamamladım. Orta dikişini kapattım. Kullanıma hazır hale geldi. İçten görüntüsü. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.